Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yığılmış alan grafiği ile hem detay verileri hem de toplam verileri nasıl tek bir grafik içinden gösterebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırlamış olduğum örnekte 2020 yılından başlayarak 2023 yılına kadar ay bazında elde edilmiş verileri önce detaylı, sonrasında ise toplam olacak şekilde bu grafikle göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şu anda bu grafik bize yılların aylara dağıtılmış verilerini gösteriyor ve bunların karşılaştırmasını yapıyor. Ancak ben buradan toplamını görmek istediğimde şuraya gelip verilere tıklıyorum ve sadece toplamlarını alıyorum. Yani şu alanı. Tekrar tıkladığımda detay geliyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verileri alıyorum. Kopyalıyorum. Ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle şuradan geliştiriciye geliyorum ve ekleden şunu seçiyorum. Onay kutusunu. Şuraya şimdilik bunu buraya koyacağım. Eğer sizde geliştirici gözükmüyorsa dosyadan seçeneklere geliyorsunuz. Buradan şeridi özelleştir. Şurayı seçiyorsunuz, bakın. Şunu. Şöyle tik atıp tamam dediğinizde karşınıza çıkacaktır sizin şurada. Onay kutusunun sağ klik denetim biçimlendir diyorum ve buradan hücre bağlantını şurayı seçeceğim. Tamam diyorum. Boşluğa tıklıyorum. Şuna tıklıyorum ve buradan doğruyu tıkladığımda yanlışı. Doğru yanlış şeklinde. Şuraya geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Şurası, bunu sabitliyorum F4 ile, eşit doğru ise noktalı virgül şurası, değil ise boşluk. Parantezi kapatıyorum, enter. Ve bunu aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D ile sağ tarafa doğru da Ctrl R. Ta ki tüm aylar alana kadar. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Şuraya kadar. Aralık, evet. Tekrar şöyle çektiriyorum Ctrl R ile ve şunları sabitliyorum şu şekilde. Yalnız ben burada şöyle yapmak istiyorum. Doğruyu tıkladığımda yıllar ve detayları gelsin. Yanlışı tıkladığımda ise toplam gelsin. Yani şöyle. Şuradaki formülü şöyle değiştireceğim. Yanlışsa şöyle yanlış yazıyorum. Ve bunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Şimdi bir bakalım. Doğruysa burası gelecekti. Yanlışsa şurası gelecekti. Evet, istediğim oldu. Şimdi şuraya geliyorum. Şuradaki verileri seçiyorum ve ekleden şu grafiğimi seçeceğim. Veri seç diyorum. Bunun adını şöyle yapacağım. Şunu seçeceğim. Ekle. 2021'i seçiyorum. Şunu silip şuradaki verileri seçeceğim. Aynı işlemi diğerler için de yapacağım. Tekrar ekle. 2022 için. Ve son olarak 2023. Burada sadece eklemem gereken hayır olan toplam, yani bir ekle daha yapacağım. Ve şuradaki ismi seçip şunu, şu anda görünmüyor ama şuradaki değerleri de buraya ekleyeceğim. Tamam diyorum. Şöyle grafiğimi biraz büyüteceğim. Şurasını ayarlayalım artık. Şöyle olsun. Renklerine dokunmayacağım. Siz istediğiniz bir renk verebilirsiniz. Şunları beyaz yapayım. Şurayı da. Şunları da beyaz yapayım. Az sonra görünecekler çünkü. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Buradan grafiğimi seçeyim ve biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Daha sonra şu ayları büyütelim ve kalın yapalım.
Şurayı silebilirim. Şuna geliyorum. Sağ klik. Metni düzenle diyorum ve şunu siliyorum. Veriler yazıyorum buraya. Daha sonra şuraya tıklıyorum. Şuraya shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar parantezi kapatıyorum. Sağ tarafa çektiriyorum. Ctrl R. Aşağı kadar toplama kadar Ctrl D. Toplamı ise şuradan formüller otomatik toplam diyorum. Ve bunu sağ tarafa doğru çektiriyorum. Ctrl R. Şuraya tıklıyorum. Formüller şimdi hesapla. Şu anda yılların aylara göre detaylarına bakıyorum. Ve buradan şunu tıkladığımda ise toplama bakıyorum. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.